Merhabalar sevgili arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır çıtır, kat kat, lezzeti muhteşem, nefis bir el açması börek tarifi hazırladım. O kadar mükemmel, o kadar çıtır çıtır bir börek oldu ki dışı çıtır çıtır, içi kat kat ayrılan, yapımı da oldukça kolay, muhteşem bir börek oldu. Şimdi hiç vakit kaybetmeden tarifimi yapmaya başlıyorum. Hamurum için 1 su bardağı ılık sütü yoğurma kabıma ekliyorum. Üzerine 1 su bardağı ılık suyu da ekledikten sonra 2 tatlı kaşığı instant kuru mayamı ve 1 tatlı kaşığı toz şekerimi de ekliyorum. Ve eklemiş olduğum bütün malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Böreklerimin çıtır çıtır olması için 1 yemek kaşığı sirkemi de ekledikten sonra önceden elemiş olduğum unumu kontrollü bir şekilde ilave ediyorum. Ve üzerine 1 tatlı kaşığı tuzumu da ekleyerek karıştırmaya devam ediyorum. Ben tarifimde toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Ve ayrıca tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri açıklama kısmına detaylı bir şekilde ekliyor olacağım. Ve artık hamurum özlü bir kıvam alıncaya kadar yoğurmaya başlıyorum. Bu aşamada hamurunuzu çok güzel bir şekilde yoğurmanız gerekiyor. Ne kadar güzel yoğrulursa böreklerimiz o kadar güzel açılacaktır. Ve 1 yemek kaşığı sıvı yağımı da hamurumun üzerine ekliyorum. Son olarak şöyle bir toparlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi hamurumun kıvamı yumuşacık, ele yapışmayan bir kıvamda oldu. Daha sonra hamuru toparladıktan sonra üzerine bir kapakla kapatıyorum ve oda ısısında 45 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Hamurum tam istediğim kıvamda oldu. Çok güzel bir şekilde mayalandı. Gördüğünüz gibi sakız kıvamında. Hemen maya kokusunun çıkması için şöyle bir toparladıktan sonra masamın üzerine alıyorum. Ve hamurumu uzattıktan sonra 8 eşit parçaya ayırıyorum. 8 parçaya ayırmış olduğum hamur parçalarını bu şekilde avuç içimde yuvarlayarak bezeler haline getiriyorum. Gördüğünüz gibi hamurum gayet yumuşak bir kıvamda. Eğer bu aşamada elinize yapışacak olursa biraz üzerine un serpiştirerek bezelerinizi alabilirsiniz. Bezelerimi hazırladıktan sonra yufkalarımın arasına süreceğim yağ karışımını hazırlıyorum. Böyle bir kabın içerisine 150 gram tereyağını erittim ve üzerine yarım çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Ve hamurlarımı açmak için yarım su bardağı un ve yarım su bardağı nişastayı karıştırıyorum. Ve hemen ilk bezemi masama alarak bezelerimi açmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi hamurumu özlü bir kıvam alıncaya kadar güzel bir şekilde yoğurduğum için hamurum kolay bir şekilde ittirmemle birlikte açılıyor. Eğer hamurunuzu yoğurma aşamasında acele ederseniz, kısa sürede yoğurursanız hamurunuz açarken kolay bir şekilde açılmayacaktır. Kendini toplayacaktır. İnanın benim bezelerim beni hiç yormadan saniyeler içerisinde istediğim büyüklüğe ulaştı. Ve şimdi ilk yufkamı açtıktan sonra hazırladığım yağ karışımından her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Yufkamı içe doğru katladıktan sonra yine bu katladığım yere yağımdan güzelce sürüyorum. Daha sonra diğer katı da onun üzerine kapatıyorum. Yine bu katı da güzelce yağladıktan sonra ve iki kenarından içe doğru katlayarak ilk yufkamı dinlenmesi için kenara kaldırıyorum. Ben diğer yufkalarımı açıp yağlayıncaya kadar bu yufkalarım da dinlenmiş olacak. Ve şimdi hazırlamış olduğum bütün bezelerimi aynı işlemle açmaya devam ediyorum. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve henüz kanalıma abone değilseniz hemen şimdi ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olarak bildirim zilini de açarsanız paylaşmış olduğum bütün bu güzel tariflerden herkesten önce haberdar olmuş olursunuz.
Şimdi bütün bezelerimin arasını yağlayarak güzelce hazırladım ve masamın üzerine aldım. Şimdi bir merdane kullanarak hazırladığım yufkalarımı dikdörtgen şeklinde açmaya başlıyorum. Elimle de düzelterek yufkama dikdörtgen şeklini veriyorum. Ve şeklini verdikten sonra uzun olan köşesine iç harcımı yerleştirmeye başlıyorum. Ben iç harcı olarak peynir kullanmayı tercih ettim. Sizler dilediğiniz iç harcını kullanarak böreklerinizi hazırlayabilirsiniz. Şimdi elimle ileri doğru ittirerek böreğimi sarıyorum ve masaya 1-2 kere vurup düzelttikten sonra altına yağlı kağıt sermiş olduğum pişirme tepsime alıyorum. Yapımı oldukça kolay bir börek tarifi. Daha önce denemediyseniz denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Bu böreği hazırladıktan sonra isterseniz difrizde de muhafaza edebilirsiniz. Kahvaltılarınıza veya misafirlerinize daha sonra çıkarıp pişirerek tüketebilirsiniz. Ve bütün böreklerimi hazırladıktan sonra tepsime yerleştirdim. Böyle bir kesme aparatı kullanarak böreklerimi kesmeye başlıyorum. Evinizde böyle bir kesme aparatınız yoksa sizler dilerseniz bıçakla da böreklerinizi kesebilirsiniz. Şimdi böreğimin üzerini temiz bir bezle kapatarak 20 dakika tepsi mayasına bırakıyorum. Ve tepsi mayası gelen böreklerimin üzerine artan yağımdan sürerek güzelce yağladım. Sizler dilerseniz yumurta sarısı sürerek susamla da süsleyebilirsiniz. Ben bugün sade hazırlamayı tercih ettim. Ve şimdi önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırınıma götürüyorum. Böreklerimin altı üstü nar gibi kızarıncaya kadar fırınımda pişirdim. Gerçekten inanılmaz lezzetli, harika bir börek tarifi oldu. Şöyle de bir şey belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bu böreği gören herkes hazır baklavalık yufkadan yaptığımı zannetti. O kadar incecik, o kadar çıtır çıtır ve kat kat bir börek tarifi oldu ki eminim siz de bu tarifi yaptığınızda kimse sizin yaptığınıza inanmayacak. Börekçilerde satılan o çıtır çıtır muhteşem lezzeti yakalayacağınıza %100 garanti veriyorum. Ve hemen iç dokusunu da size daha detaylı göstermek istiyorum. Dışı çıtır çıtır pul pul dökülürken içi de kat kat nefis bir börek tarifi oldu. Şimdi bu güzel tarifimin de sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Bir sonraki tariflerimde de görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.